Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugünkü konuğumuz Ugreen markasının laptop standı. Laptop tutacağı. Artık ne derseniz bilmiyorum. Açalım bakalım. İnceleyelim bunu. Böyle bir Böyle kadife kutu. Kadife değil mi bu? kadife. Evet, güzel bir kılıfla geliyor. Koruyucu bir kılıfla. Yanında taşımak için falan gayet ideal olmuş. Yani kılıfı daha güzelmiş. Çok hafif bir malzeme. Evet, şu şekilde açılıyor. Bu şekilde açıyoruz. Sonra Burada basamakları var. Yükseklik ayarı. şöyle. Evet, gayet güzel duruyor bence. Yani portatif olması güzel. Yanında taşıyabilmesi. Hafif de. Biraz da muadillerinden uzun bu. Uzun. Normalde şuraya kadar falan oluyor bu tip. Yani Bu biraz büyük. alırken 18 inç laptopa kadar destek olduğunu söylemiştin değil mi? Evet. Buna bakarak almıştın. Evet. Şu kısımlar kauçuk kaymaması ve laptopun çizilmemesi için yapılmış değil mi? Evet. Aynen öyle. Kısmı iyi. Şöyle altına bakarsak Evet, bunlarda Beş. kauçuklar var. 5 tane ayar seçeneği var. 5 kademeli. Zaten genelde şu şekilde kullanıyorlar. Şu şekilde ayarlarsınız gayet güzel oluyor. Daha dar bir tutuş olabilir mi? Kapatabiliyoruz mu? Tabii. Laptopun ufaksa Şöyle bir şey yapabilirsin. tablet koymak isteyen olursa Şöyle veya kaldırırsın, böyle yaparsın. Yani maksimum bu kadar açılıyor. maksimum genişlik Yani bu kadar. şimdi bir karış kadar düşünüyorsun. 25 santim kadar bir genişliği var bildiğim kadarıyla. Evet. Yani metremiz yanımızda yok olsaydı. Eğer senin meşhur metren olsaydı bakardı diyor. Güzel gözüküyor, şık duruyor. Yani portatif olması, yanında taşınması bence güzel. Güzel olmuş böyle. Mesela şurada bir laptopumuz var. Evet, bir örnek bir laptopu deneyelim. Bu 15.6 inç bir laptop. Bakayım. Bununla şöyle bir karşılaştıralım nasıl duruyor. Evet. Bu laptopa göre şu arkalarında. Bunları test ederken kapağı açık bakmak lazım. Bu Şu an- kapak ağırlığı arkaya verdiği için. En düşük kademede değil mi? Şu an Basın en düşük kademede, evet. en düşük kademede 100. Arkadan birazcık çıkmış. Tabii bu büyük laptoplar olduğu için. Tabii bu 15.6 olduğu için buna biraz büyük geldi. Şöyle arkadan bir tık çıkıntısı kaldı. Çok da rahatsız etmiyor. Ya bunun asıl olayı fanları kapatmaması, değil mi? Dikkat ettiğimiz nokta burası. Tabii. Aynen. Yani fanların rahat bir şekilde hava alması için Maksat ortada bu herhangi kadar. bir Zaten şimdi piyasada 3 çeşit stand var. Bir bunlar. Bir tanesi işte daha sonra göstereceğimiz bir de bununla karşılaştıralım. yukarı aşağı model. Markasını bilmediğimiz OEM marka bir laptop standı var. Bunlar Bu da da- çok piyasada çok satılan bir model. Bundan da değişik versiyonları var. İşte altında bir tablo var. Böyle dönen. Dönenler var değil mi? Yani biraz daha geniş olanları var ama genel ölçü bu şekilde. Standart ölçü bu şekilde. Evet. Şunun Ugreen'in Şöyle şu şekilde evet. işte ayarlayıp kendine göre Aynen. Şu Ugreen yükseklik en yüksek alalım bir de. alalım. Mesela şunu da şöyle koyayım bir bak. Şu an en yüksek alıp bir kullanım şeyine bakalım. Bayağı işte klavye bayağı dik olacak. Yüksek oldu. En yüksek pozisyon bu şekilde. Hani kullanım olarak biraz zor olabilir ama yani bir şey izlerken falan daha iyi olabilir şu şekilde. Yani webde gezinirken. Yani klavyeyi bu şekilde kullanmak tabii biraz ne bileyim hani şöyle bilek ağrır. Şöyle kullanmak Tabii lazım. klavye Bileğini şöyle kullanamaz. Ya harici klavye kullanmamız gerekiyor. Evet, bileğini koymayacaksın. Bir tık yüksek oldu. Yüksekliği bu şekilde. İstiyorsan 2 tane biraz azaltıp orta kademeye getireyim, bir de öyle bak. Orta kademesini alalım. Şu an seviye 3'te mi? Şu an 3'te. Az önce 5'te dersek şu an 3'te. En altıda 1'de. Evet, bu da biraz iyi oldu. Şu şekilde. Mesela sallanma yok. Evet, onu soracaktım ben. İyi Gayet oldu. sağlam. Kayma yok. Herhangi bir yerine oynama sallanma yok. Gayet sağlam duruyor. Evet. Bu açı da biraz ideal. Bence biraz daha düşük kullanmak en mantıklısı. Şimdi şuna karşılaştıralım. Diğer OEM marka, artık markasını bilmediğimiz. Şunu yan yana koyarım. Şunu yana getireyim. Şunu şöyle yapalım. Böyle bir. Ağır bayağı. Bu da ağır, evet. Mesela bunda da avantajımız istediğin açıyı verebilmen. Bunda biraz sabit 5 tane açı var.
Mesela sadece yükseklik yaparsın, şu şekilde koyarsın. Evet, düz Yukarıda açı. durur. İşte böyle yaparsın. Burayı kaldırabilirsin. Burayı kaldırıp biraz daha Yani yukarıda yükseklik yaparsın. şeyimiz opsiyonlu. İyi olmuş bu şekilde. Şöyle. Mesela bayağı yüksekte kaldır. Evet, bayağı bir yüksekte oldu. Yine Ya buna biraz mutlaka aşağı indirip böyle yaparsın. Artık vücudunun duruşuna göre bunu ayarlayacaksın. Yani. ya bu pozisyonda kullanmak biraz daha zor olabilir. Yani harici klavye kullanmak ve harici mouse'la, değil mi? Harici klavye ve mouse'la kullanmak lazım bunu. Ya şimdi bir de piyasada revanşta olan biliyorsun fanlı standlar var. Oyuncu laptopları için. Ama Şimdi, ben hiçbir faydasını görmedim. Şimdi şuna geleceğim. Şimdi bunun bir alalım şu şekilde. Şu altının kapalı olması, yani fanlarının hava akışına engel oluyor mu olmuyor mu? Ya bu laptop bence bu laptoplar için pek uygun değil. Yani zaten bu laptopun bile belki altında pek bir havalandırma deliği yok ama Bu ofis olan bilgisayarı olduğu yer için yine şuraya denk gelmiş. İyi denk gelmiş yani de. Bence ofis bilgisayarlar için daha mantıklı yani bunlar. Çünkü hiç delik yok, ısınacak. Yani mesela bunun ortası bomboş. evet. İşte bunun en büyük farkı şu şekilde. Şu standların ortasının boş olması, fan akışın daha, yani hava akışın daha iyi olması sağlıyor. Şunun Doğal olarak hava çekiyor. tabii. Şunun kapalı olması da bir nebze hava akışını engellemiş oluyor. Aradaki ciddi farklardan bir tanesi bu. Onun dışında bunun yanında taşıyıp kaldırılabilmesi ve kılıfın olması güzel olmuş. Bunu çok taşınabilirliği yok ve ağır da gözüküyor bu. Bilgisayar çantasına koy. Aynen. Yallah. Tamam. Evet, şey. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik.